Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi. Beklenmeyen bu saldırı Körfez açısından bir milat oldu. GZT-1010 Orta Doğu serisinin bu videosunda saldırının detaylarını, Katar'a ve Körfez geneline olası etkilerini ele alacağız. 9 Eylül Salı günü normalde kaos ve krizden uzak bir ülke olarak bilinen Katar, ikinci bir devletin daha saldırısının hedefi oldu. İran'ın 23 Haziran'da ABD'nin nükleer tesislere saldırıları sonrası misilleme olarak Katar'daki Amerikan üssü El Udeyd'i vurmasından birkaç ay sonra bu kez İsrail, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı. İran'ın saldırısı askeri üsle sınırlı olup büyük ölçüde kontrollü, hatta önceden koordineli olarak görülürken, İsrail'in Hamas lider kadrosunu hedef alan saldırısı evlerin, okulların, elçiliklerin olduğu sivil bir bölgede gerçekleşti. Katarlıların gözünde İran, Katar'ı değil Amerikan üssünü vurmuştu. Ancak İsrail her ne kadar gerekçe Hamas olsa da Katar'ı vurdu. Bu saldırıyla İsrail tarihte ilk kez Katar'ı doğrudan hedef almış oldu ve böylece bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı bambaşka bir boyuta taşıdı. Saldırı Hamas heyetinin ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası ile ilgili son teklifini görüşmek üzere toplandığı bir esnada gerçekleşti. Hamas'ın üst düzey liderlerinden Halit Meşal ve Halil El-Hayya gibi isimler hedef alınmış olsa da söz konusu isimler saldırıdan sağ kurtuldu. Halil El-Hayya'nın oğlu dahil olmak üzere daha alt kademeden toplamda 5 Hamas mensubu saldırıda yaşamını yitirirken bir de Katarlı güvenlik mensubu görev başında hayatını kaybetti. ABD'nin bölgedeki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan, gerek ABD gerekse Avrupa'da yüklü yatırımları olan Katar, saldırının kendisini hazırlıksız yakaladığını belirterek bunu egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Katar hava savunma sistemleri İran füzelerinin dalgalarına karşı hassasiyetle karşılık vermişti. Ancak İsrail radar tarafından tespit edilemeyen silahlar kullandı dedi. Başbakan ayrıca ülkesinin saldırıdan ancak bombardıman başladıktan sonra ABD'li müttefikler tarafından haberdar edildiğini vurguladı. Trump ise hava saldırısından kendisinin de son anda haberdar edildiğini savunarak hemen özel elçim Steve Witkoff'a yaklaşan saldırı konusunda Katarlıları bilgilendirmesi talimatını verdim. Ancak ne yazık ki bu saldırıyı durdurmak için çok geçti ifadelerini kullandı. Bölge ülkeleri saldırıyı kınamakta gecikmedi. Özellikle Körfez ülkelerinden sert tepkiler ve Katar'la dayanışma mesajları geldi. Katar'a saldırı sonrası ilk dayanışma ziyareti ise Arap Baharı sonrasında Müslüman kardeşlere yönelik zıt duruşlarından ötürü diplomatik ilişkilerinin koptuğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan beraberinde kalabalık bir heyetle Doha'yı ziyaret etti ve Katar Emiri Şeyh Temim'le kardeşçe pozlar verdi. Körfez ülkelerinin verdiği mesajlar saldırının yalnızca Katar'a değil tüm Körfez'e yapılmış gibi algılandığının kanıtı niteliğindeydi. İsrail'in saldırısı pek çok açıdan hem Katar'ı hem de tüm Körfez'i derinden etkileyecek türden bir kırılma noktası oldu. Krizde aktif arabulucu olan bir ülkenin ABD'nin öyle veya böyle göz yumması, hatta örtülü desteğiyle vurulması, ülkelerin tehdit algısından güvenlik ittifaklarına pek çok alanda dönüştürücü etkiler yapabilecek boyutta bir kırılma. Saldırı, Körfez ülkelerinin dış politikada kendilerine adeta misyon edindikleri bölgesel ve küresel krizlerde arabuluculuk rolüne dair de ciddi sorgulamalara yol açabilecek potansiyelde. 7 Ekim sonrası İsrail ve Hamas arasındaki en kilit arabulucu ülke Katar oldu. Hamas'la iyi ilişkileri ve örgüt üzerindeki etkisi nedeniyle Katar, Mısır'la birlikte müzakerelerin başlıca adresiydi. ABD'li ve İsrailli yetkililer ateşkes ve esir takası müzakereleri sürecinde sık sık Doha'yı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisi 2012 yılında örgütle iletişim kanallarını açık tutmak isteyen Washington'ın bizzat talebi üzerine açılmıştı. Katar'ın Hamas üyelerine yaptığı ev sahipliği 7 Ekim sonrası ülkeyi zaman zaman zor duruma soktu. Ancak Hamas üyelerinin ülkeyle ilişiği hiçbir zaman kesilmedi. Eski Hamas lideri İsmail Haniye, Temmuz 2024'te Tahran'da İsrail'e atfedilen bir saldırıyla öldürülmesinin ardından Katar'da toprağa verildi. Haniye'nin selefi Halid Meşal ile Gazze ateşkes görüşmelerinin baş müzakerecisi olan Halil El-Hayya da özellikle Katar ve Türkiye arasında gidip geliyordu. Saldırı gerçekleştiği gün Hamas üyeleri son teklifi görüşmek üzere Doha'daydı. Wall Street Journal'a göre Katar'daki Hamas liderleri son haftalarda Mısır ve Türkiye tarafından olası bir İsrail saldırısı konusunda uyarılmıştı. Her iki ülkede Hamas'a toplantılarında güvenlik önlemlerini arttırmaları yönünde telkinde bulundu.
Katar'daki Hamas ofisi her ne kadar zamanında bizzat ABD'nin talebiyle açılmış olsa da elbette bunu ve ülkenin arabulucu rolünü oynayabilmesini mümkün kılan en önemli unsur Katar'ın Hamas ile geçmişten gelen yakın ilişkileri. Katar'ın Hamas'la ilişkilerinin tarihi henüz bütün detaylarıyla yazılmış değil, ancak örgütün Müslüman kardeşlerin Filistin kolundan evrildiği hesaba katıldığında bu ilişkilerin kurulması çok da zor olmasa gerek. Zira Katar'ın Müslüman kardeşlerle ilişkileri 1950'li yıllara kadar uzanırken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in aksine hareketle ilişkileri hiçbir zaman ciddi bir şekilde bozulmadı. Nitekim Hamas'ın önceki siyasi lideri Halit Meşal, Hamas liderlerinin eski Katar emiri, şu anda emir olan Şeyh Temim'in babası Hamad bin Halifa El Sani ile tanışıklığının 1990'lı yılların başında veliahtlık günlerinde başladığını söylemişti. Benzer şekilde 1998 yılında İsrail'in salıverdiği Şeyh Ahmed Yasin'in o dönem bölge turunun duraklarından biri de Katar'dı ve Şeyh Ahmed o dönem artık emir olan Hamad bin Halife ile bizzat görüşmüştü. Bir yıl sonra Ürdün, Hamas ofisini kapatıp 4 liderini ülke dışına çıkardığında aralarında Halit Meşal'in de olduğu Hamas liderlerine Katar ev sahipliği yaptı. Meşal, Şam'a yerleşmeden önce 2 yıl Doha'da kalmış, takip eden yıllar boyunca da Şam ve Doha arasında mekik dokumuştu. Katar 2000'li yıllar boyunca Hamas liderlerini ev sahipliği yaptığı uluslararası konferanslara davet etmekle kalmadı, Hamas'a resmen finansal yardım da yaptı. Katar-Hamas ilişkileri Arap Baharı'ndan sonra ise daha aleni hale geldi. Hamas, protestoculara karşı şiddete başvuran Suriye rejimine tepki olarak Şam'da bulunan ofisini kapatınca bu ofisi Doha'ya taşıdı. Ancak aynı dönemde Katar'ın ABD ile de müttefik olarak kalmak için çabaladığını not edelim. Katar, ABD'nin bölgedeki en büyük hava üssü olan El Udeyd'e, Amerika'nın etkin düşünce kuruluşu Brookings'e ve Georgetown gibi prestijli üniversitelerine ev sahipliği yapmakta. Bununla birlikte Katar, aslında zamanında Körfez ülkeleri arasında İsrail'le kısmi de olsa normalleşme yolunda ilk adımları atan ülke oldu. 1995 yılının Ekim ayında İsrail'le ekonomik ilişkiler geliştirmek istediğini açıkladı. Bir ay sonra İsrail, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye karar verdi. 1996 yılının Nisan ayında dönemin İsrail Başbakanı Şimon Peres Katar'ı ziyaret etti. Bu ziyaretten bir ay sonra da İsrail'in ticaret ofisi Doha'da açıldı. Bu ofis İsrail'in 2008'de Gazze'ye gerçekleştirdiği askeri saldırıya kadar açık kalmaya devam etti. Aynı tarihe kadar iki ülke arasındaki ilişkiler diğer Arap ülkelerinden gelen itirazlara ve eleştirilere rağmen devam etti. Katar merkezli El Cezire kanalının İsrail'i harita üzerinde göstermesi ve yetkililerini canlı yayınlarda konuk etmesi, Katar'ın ev sahipliği yaptığı uluslararası konferanslara İsrail'den de katılımcıların davet edilmesi, İsrail'in o dönem bölge halkı gözünde normal kabulüne katkı sağlamıştı. Katar'ın İsrail ile ilişkileri 2008 yılının sonundaki Gazze saldırısına kadar yolunda devam etti. Katar'ın İsrail'le formal bir ilişkisi yok, ancak ülke arabuluculuk rolü gereği tüm taraflarla görüşüyor. Körfez'de İsrail'le normal ve formal diplomatik ilişkiler kuran iki ülke, İbrahim Anlaşmalarını 2020'de imzalayan Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 7 Ekim sonrası oluşan hava ve İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı söz konusu ülkeleri dahi zaman zaman bu kararı sorgulamaya iterken 9 Eylül Katar saldırısı Körfez ülkelerini İsrail ile ilişkilerin devamı konusunda çok daha hassas bir pozisyona sokmuş oldu. İsrail'in saldırısına Katar'ın takip eden dönemde vereceği cevap diplomatik, hatta ekonomik boyutta anlam kazanacaktır, ancak bu yanıtın askeri bir boyuta taşınmayacağını şimdiden iddia edebiliriz. Bunun sebebi Katar'ın askeri gücünün yetersizliği. Bu aslında kronik, yapısal bir sorun. Katar yüz ölçümü olarak da nüfus olarak da küçük bir ülke. Yaklaşık 11.500 kilometrekarelik Katar'ın nüfusu 2.8 milyon civarında. Ancak bu rakamın %88'i yabancı çalışanlar. Haliyle Katar ordusu küçük bir ordu. Global Firepower'a göre 2025 yılı itibarıyla Katar'ın aktif askeri personel sayısı 66.550. Bu rakam şayet şişirme bir rakam değilse, ki 2020 yılında aynı rakam sadece 26.500'dü, çoğunun yabancı ülkelerden devşirilen askerler olması oldukça kuvvetli bir ihtimal. Yine de bu insan gücü zafiyeti askeri teknoloji yatırımları ile telafi edilebilecek bir zafiyet. Nitekim Katar da bunu yapıyor. İnsan gücü eksikliğini teknoloji yatırımlarıyla kapatmaya çalışıyor. Ancak Katar bu yatırımlara nispeten geç bir tarihte başladı. Tam bir tarih vermek gerekirse 2014 yılından sonra. Bu 10 yıl içinde Katar elbette askeri kapasitesini artırdı. 2014 sonrası dönemde milyarlarca dolar değerinde savunma anlaşmaları yaptı. Özellikle hava savunma sistemlerine ağırlık verdi. ABD'den Patriot PAC-3 bataryaları satın aldı. Fransa'dan Rafale savaş uçakları, İngiltere'den Tayfun jetleri, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar tedarik etti. 2017 Körfez krizi sonrası güvenlik kaygıları daha da artınca Katar hava savunma ağını modernize etmeye hız verdi. Ancak halen daha
askeri güç endeksinde 145 ülke arasında 72. sırada. Aynı endekste İsrail ise 15. sırada. Son İsrail saldırısında da gözlemlendiği gibi milyar dolarlık askeri yatırımlar ülkenin hava sahasını bütünüyle korumakta yetersiz kaldı. İsrail'in radar izi bırakmayan mühimmat kullanması, Katar'ın radar ve füze kalkanındaki zafiyeti çıplak bir biçimde gösterdi. Hal bu iken Katar'ın İsrail'e askeri bir cevap vermesi neredeyse imkansız. Katar'ın askeri kapasitesinden bahsederken ülkede bulunan üslerle ilgili de bir parantez açalım. Daha önce zikrettiğimiz gibi Katar bölgedeki en büyük Amerikan askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan ve yaklaşık 10.000 askerin görev yaptığı El Udeyd Hava Üssü hem ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un ileri karargahının hem de ABD Hava Kuvvetleri'nin 379. Hava Görev Tugayı'nın konuşlandığı stratejik bir merkez özelliği taşıyor. El Udeyd Hava Üssü'nü ABD, İngiltere ve Katar ortak kullanıyor. 1996'da inşa edildiğinden bu yana ortak tesis olarak faaliyet gösteren bu üste Katar'ın da hava kuvvetleri yer alıyor. Bu arada Katar'da Türkiye'nin de bir askeri üssü bulunuyor. 2014 yılı sonunda Katar ile imzalanan askeri işbirliği anlaşması sonucunda başkent Doha'da bir üs kurulmasına karar verilmişti. Türk Birliği başlangıçta Tarık bin Ziyad taburunda konuşlu olarak görev yaptı. Bu arada anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi. Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'a ambargo uygulamaya başladığında söz konusu ülkeler Katar'a bazı şartlar dayatırken bu şartlardan biri de Doha'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Türk askeri varlığının o dönem Suudi Arabistan'ın Katar'a olası bir kara harekatı karşısında caydırıcı bir unsur olduğu Katarlılar tarafından açıkça dillendirilmekteydi. Askeri işbirliğinin devamı bağlamında iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar icra edilmeye devam etti. Türkiye'nin askeri varlığı gerek stratejik gerekse Katar'ın savunma alanındaki ittifaklarını çeşitlendirmesi bakımından kritik önem arz ediyor. 14 Aralık 2019 tarihinde Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı bir törenle açıldı ve karargaha Halid bin Velid Kışlası adı verildi. Halihazırda Katar Duhan Üst Komutanlığı'nda konuşlu Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı, Katar'da konuşlu F-16 uçakları ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla Eurofighter, Rafael ve F-15 uçakları ile birleşik eğitim ve tatbikatlar icra etmeye devam ediyor. 9 Eylül saldırısının Katar ve Körfez'in geneli için önemli uzun vadeli etkileri olacağına şüphe yok. Saldırı her şeyden önce Katar'ın ve Körfez'in üzerine kurulu olduğu barış, istikrar, refah dolu ülke ve bölge imajını ve algısını derinden sarstı. Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan ve kaostan yeri geldiğinde Körfez ülkelerinin de nasibini almaktan kaçamayacağını, kimsenin dokunulmaz olmadığını gözler önüne serdi. Bu durum kendilerini Orta Doğu genelinden ayrıştıran ve bir nevi bölgede fanus içinde yaşayan Körfez rejimleri için elbette çok ciddi endişe, kendi nüfuslarını ve ülkelerindeki ekonomik faaliyetleri yürüten yabancı çalışanları etkileyecek önemli bir huzursuzluk kaynağı. Saldırı Körfez ülkeleri için ABD ile Güvenlik İttifakı'nın sınırlarını göstermesi bakımından da kilit bir rol oynayabilir. Milyar dolarlık savunma anlaşmalarının, askeri üslerin, pahalı hediyelerin, Washington DC'deki devasa bütçeli lobi faaliyetlerinin kendilerini korumaya yetmeyeceğini acı biçimde anlamış oldular. Bu durum Körfez'in büyük ölçüde halen daha ABD'ye bağımlı güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde itici bir güç olabilir. Savunma anlamında Türkiye, Pakistan başta olmak üzere daha güçlü işbirlikleri doğabilir. Saldırı orta ve uzun vadede bir süredir devam eden İran'la yakınlaşma, Çin'e daha çok alan açma gibi diplomatik eğilimleri de pekiştirebilir. Daha çok İran'ı başlıca tehdit olarak gören Körfez ülkeleri açısından geleneksel tehdit algıları revize edilebilir. İsrail'in giderek bölge için başlıca tehdit olduğu algısı güçlenebilir. Bu durum İsrail'le normalleşme konusunu da rafa kaldırabilir. Körfez saldırı sonrası birkaç sene önceki çatışma ruhundan kendi içinde tamamen uzaklaşmış gibi görünüyor. Körfez ülkeleri kendi aralarında kavga edebilir ancak ortak bir dış tehdide karşı istediklerinde birlik olmayı da iyi bilir. Ünlü bir Bedevi atasözünün de işaret ettiği gibi ben kardeşime karşı, ben ve kardeşim kuzenime karşı, ben kardeşim ve kuzenim dünyaya karşı. Dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiren saldırı Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini daha etkin, bilhassa savunma alanında daha güçlü bir yapı haline dönüştürebilir.
Körfez ülkeleri açısından ABD'deki seçim döneminde Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması tercih edilen bir senaryoydu. Bundaki en önemli etken Trump ile birinci döneminden kalan ve hayli kişiselleşmiş iyi ilişkilerdi ve elbette Trump'ın Körfez ülkelerine çok hitap eden tüccar yaklaşımıydı. Daha az kurumsal, ilkelere daha az bağlı, öyle veya böyle her şekilde iş yapılabilecek bir ABD başkanının Körfez liderleri için neden daha cazip olduğunu anlamak güç değil. Nitekim Trump ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğinde her bir Körfez ülkesi şaşalı karşılamalara, pahalı hediyelere ve bol sıfırlı anlaşmalara sahne oldu. ABD ile zaten tarihsel açıdan güçlü olan bağlar, Trump döneminin al-ver ilişkisiyle daha da pekişmeye oldukça müsaitti. Ancak pek de beklendiği ve hayal edildiği gibi olmadı. Daha birkaç ay önce Trump'ı daha iyi ağırlama ve daha karlı anlaşmalarla yolcu etme yarışında olan Körfez, çok değil bu ziyaretten 4 ay sonra Trump'ın bizzat istemediyse bile engelleyemediği bir saldırıyla sarsılmış oldu. İsrail'in en sıkı müttefiki ABD'ye, en azından Trump yönetimi altındaki bir ABD'ye o kadar da güvenilemeyeceği gerçeği kendisini son saldırıyla tekrar acı bir şekilde hatırlatmış oldu. ABD'nin Körfez açısından bilhassa güvenlik alanında ne kadar önemli bir müttefik olduğu malum. Çin dahil ABD'nin yerini kısa vadede alabilecek başka bir süper gücün olmadığı da bir gerçek. Nitekim Katar'ın saldırıdan sonra ABD ile güvenlik işbirliğini gözden geçireceğine dair çıkan haberlerin bizzat Katar tarafından hızlıca yalanlanması önemli. Katar tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin uzun yıllardır küresel barış ve istikrarı teşvik etmek için birlikte çalıştığı vurgulanarak Katar ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma ortaklığı her zamankinden daha güçlü ve büyümeye devam ediyor ifadesinin kullanılması Doha yönetiminin her şeye rağmen Washington'a verdiği stratejik önemin bir göstergesi. Bu durum Katar'ın saldırıya rağmen ABD'yi vazgeçilmez bir güvenlik garantörü olarak görmeye devam edeceğini ve Körfez güvenlik mimarisinde Amerikan varlığının hala belirleyici unsur olduğunu ortaya koyuyor. Ancak saldırıyla ilişkilerdeki güvenin ağır bir darbe daha aldığına ve bu darbenin önümüzdeki dönemde yeni güvenlik işbirliklerinin önünü açacağına da şüphe yok. Körfez'in 7 Ekim sonrası konjonktürde 9 Eylül'de aşılan yeni eşikle birlikte giderek ABD'ye ve müttefiklerine daha az güven duyan, İsrail'i daha büyük tehdit olarak gören, İran'la daha yakın, Çin'le işbirliğini derinleştiren, Türkiye ve Pakistan gibi önemli bölgesel güçlerle daha sağlam askeri ittifaklar kuran bir bölgeye evrilmesi şaşırtıcı olmaz. Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi. Beklenmeyen bu saldırı Körfez açısından bir milat oldu. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda saldırının detaylarını, Katar'a ve Körfez geneline olası etkilerini ele alacağız.